Türkan Yıldırım, Tunceli Çemişgezek doğuma büyümeyim. Ondan sonra işlerimizin nedeniyle Elazığ'a göç etmekteyim. Orada yeni bir iş yeri, bir çiftliğimi kurmuşum. İşime orada devam etmekteyim. Asıl baba mesleğimiz hayvancılık. Hayvancılıkla uğraşıyorum. I'm Lori Davis from Empty Pockets Ranch in Cobleskill, New York. So we have a small-scale dairy sheep operation. We milk about 10 ewes. Normally in the wintertime, I dry them off in the summertime. We also do no-spray vegetables. We have a farm store. We do you-pick pumpkins, and we have a petting zoo. Vallahi kaderim de diyebilirim, tercihim de diyebilirim. Kaderim şu şekil, bildiğim meslekti. Anne babada gördüğüm meslekti. Yani dede mesleğiydi. O yüzden kaderim diyebilirim. Tercihim de şuydu. Çocuklarım okuyordu, eşim rahatsızdı. Bunu becerdiğim için bunu tercih ettim. I think that from the time I was a small kid, I always knew that this was what I wanted to do. Maybe not in this capacity with sheep per se, but I always wanted to be involved in agriculture. Çiftçilik dışında yine tulum peyniri imalatını yaptım. Genelde Erzurum, Kars, orada yaylada Sayar Mandıra çadırı kurduk. Sayar Mandıra'dan yaptık tulum peynirini. Onu yaptım. Yes, I was a veterinary technician for 15 years. It helped a lot because I got to work on, I've worked on tigers, I've worked on bears, I've worked on livestock. So a lot of times when things go wrong here and the animals get sick or they get hurt, I can fix them without having to call a vet, which saves us a lot of money. Koyun yetiştiriyorum. Koyun yetiştiriyorum. Etini, sütünü alıyorum. Şu anda elimde 350 tane. Hayvancılığın tabii ki getirisi çok. Yani getirisi çok ama şartlar kısıtlı biraz. Merak kısıtlı. Yem pahalı. Yoksa hayvancılık güzel bir meslek. So this year we grew lettuce, we grew Swiss chard, we grew kale, we did carrots, tomatoes. We have a lot of visitors that are coming. We put in a farm store. We're doing a you-pick. So we have a lot of people that come to the farm to buy the stuff, so we don't actually have to leave that often. But I do sell to some local markets. The local college has an online farmers market. We sell through there. And I do, every 2 weeks or so, we do deliveries into the New York City area. Gıda tarım hayvancılıkta gelecek vaat eden alan hayvancılık en güzeli. Ama bizim şartlarımız kısıtlı, meramız kısıtlı. Mera sorunumuz olmasa en güzel meslek tarımda hayvancılık diyebilirim. Around here, hemp has become a big thing. A lot of farms are starting to grow hemp, but more and more I see more tourism happening than anything else. If you stick out some animals for a petting zoo, it instantly draws people in. Vallahi mazot da pahalı, yem de pahalı. Nasıl ki biz hayvandan alıp hayvana verir, çiftçi de topraktan alıp tekrar mazot da veriyor. Yani bir getirisi yok. Ben bildim yani saysa yerine koy. Ben öyle biliyorum. Boş durmaktansa boşa çalışmak gibi bir şey bence yani. Right now, feed prices I think are a little bit higher than they were last year, but right now with this virus situation, everything is a little bit higher than it was last year. So you kind of just have to adjust. I mean, animals need to feed and they don't care if the bag's $8 or $30, they still are going to want it. Vallahi devlet yatırımı hiç yok benim bildiğim. Devletin desteği yok yani hayvanda, tarımda bir cüzi bir şey yani. Ufak tefek şeyler onlarda hiç yani. Büyük bir desteği yok devletin. Herkes kendi şartlarıyla yapıyor. Ya kredi ya kendi şartlarıyla yani. Öyle büyük bir destek yok. Vallahi ülkemiz uğraşıyor. Yapmak isteyenler çok. Ama bir şey kazanmadıkları için pek uğraşan olmuyor. I think that our agricultural practices are maybe a bit too advanced. I think that, they have overused the soil for crops and we've kind of made our own resistance to a lot of things. I mean, you see the trouble with the honeybees because of the spraying of the crops.
So I personally like to use a more natural approach, and I don't like to spray anything. I like to amend the soil, and I think that other countries probably do a much better job of that than we do here. But you know, with us, like anything else, it's supply, 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 and we're more focused on maybe the dollar than the best end result. Tarım sektörü %90 etkilendi. Yani herkes bütçe bitti. Herkesin ekonomi gücü olmadığı için biz satabiliyoruz ne alıcısı var. Bittik yani, bitirdi. Mesela satışlar tamamen durmuş. Kimse de alacak güç yok. Bir hayvanı bile satamaz. Duruma gelmişik. Alıcı yok. I mean, I know for us, we took a big hit. Before I had this store open, we did a lot of vendor events and craft sales, and everything was canceled. Kind of midway through this situation, I have noticed a lot of other farmers are saying that their business is actually picking up because in the cities there was a shortage of food. It started off negatively and then it affected, you know, most people positively that were farmers. 4 kişilik bir ailede yaşıyorum. 2 çocuk, eşim. Benden başka çalışan yok. Eşim rahatsız, kas hastası yatalak. Çocuklarım biri eğitim fakültesinde okuyor, biri tıp fakültesinde okuyor. Bir tek ben çalışıyorum. Ailede çalışan başka kimse yok. It is myself, my husband, and we have 3 kids. My kids are 17, 14, and 12, and they work with us full time on the farm as well. Aylık yani güzel bir gelirimiz yok. Fazla bir kazancımız yok. Yani zor bela çocuklarımın eğitimini karşılayacak şekilde kazanıyorum. Çok büyük bir kazancım olduğunu düşünemiyorum, diyemiyorum. Around the fall time, I'd say we probably are making about $4,500 a month. During the winter, that goes down to maybe $800 or so. It is definitely not enough to get by in New York. I don't think there's any amount that's good enough to get by in New York. Çok önemli bir şeyler de yok. Ufak tefek şeyler oluyor tabii ki. Mesela bir sefer baktım koyunlar ağılda çıkmış, tamamen yok olmuş. Onun gibi bir şeyleriyle ciddi bir şey yok. Aradık, başkaları yazıda bulmuş da telefon açtı, gittik topladık getirdik. Tabii ki illa ki kurt tekleme, çok sayıda kurt parçalamış sürümüzü. Yani haftada bir, 10 günde bir yani kurt içine giriyor, parçalıyor, oluyor bunlar. Vallahi çok büyük zayiatlar olmadı, ufak ufak zayiatlar oldu yani. Tekleme yani kendi sürümde büyük zayiatlar olmadı. I think the best story was the sunflower cat lady. So she came here. We were doing a U-cut sunflower patch where people could come. They could, you know, have a photographer take pictures in the sunflowers, cut their own flowers. And she told me that she had 2 cats in the car. So she drove the cats up to the sunflowers and was posing with them in the sunflower patch. She came back down here. She was covered in scratches and blood because the cats had never been outside before and they were not too fond of going into the sunflowers apparently. İlla ki yaşanıyor. En basitinde bir sene önce çiftliğin önü karayolu var. Koyunları karşıdan karşıya geçirmeye çalışırken aniden bir araba içine girdi. Koyunlarımın %20'si telef oldu. 300 tane, yaklaşık 50-60 tanesi telef oldu. Ben arabayın masrafını götürdüm, tamiratını, parçasını, hepsini ben yaptım. Ben tamiratını karşıladım. Karayolunda koyun geçmek yasakmış. Adam şikayetçi olacağım. Yok dedim şikayetçi olma ben karşılarım diye karşıladım. Like my husband had a situation where we had a lamb that was stuck in netting and he was suffocating. So he went to try to go cut the lamb out of the netting and the lamb moved and he poked himself in the knee with the knife. We didn't think it was that big of a deal. It was a little bit of blood. An hour later, he's screaming and can't walk. And I just thought he was being a baby. So he went to the emergency room and it wound up that they had to ambulance him to a specialty hospital and he needed emergency surgery to debride and clean out his leg because of the bacteria infection that had got in there. And he was in the hospital for 3 days after that. Vallahi kendim için pek bir hayalim olduğunu söyleyemem. Tek hayalim çocuklarıma güzel bir gelecek. Onları güzel bir yerde görmek, onları güzel bir eğitimlerini almak, güzel bir yerde görmek isterim. Benim kendim için pek hayalim yok ama çocuklarım için tabii ki var. And now I'm kind of happy with what we have. I feel like what we have built and are continuing to build is kind of the life that I want to lead. No one goes into farming to get rich.
like, you know you're not ever going to be a millionaire doing this. I get to do what everybody else wants to do every day, so I'm happy with that. I am living my dream, absolutely.